İlke 10. Toplum, enflasyon ve işsizlik arasında kısa vadeli bir tercih yapmak zorundadır. Uzun vadede para arzındaki artışın fiyat seviyesinin yükselmesine etkisi olsa da kısa vadeli durum daha karmaşık ve tartışmalıdır. Çoğu ekonomist para arzındaki artışın kısa vadeli etkilerini şu şekilde açıklar. Ekonomideki para miktarının artırılması toplam harcama seviyesini de artırır ve buna bağlı olarak mal ve hizmetlere olan talebi teşvik eder. Artan talebin etkisiyle firmalar fiyatları zamanla yükseltebilir. Ancak bununla birlikte firmalar daha fazla işçi istihdam etmeye başlar ve bu durumun etkisiyle daha fazla mal ve hizmet üretimine teşvik sağlanmış olur. Daha fazla işe alım, daha düşük işsizlik anlamına gelir. Bu düşünce çizgisi bizi bir diğer makroekonomik dengeye getirir. Enflasyon ile işsizlik arasında kısa vadeli bir değiş tokuş vardır. Bazı ekonomistler bu görüşleri hala sorgulasa da çoğu ekonomist toplumun kısa vadede enflasyon ile işsizlik arasında bir tercih yapmak zorunda kaldığını kabul eder. Bu yalnızca 1 veya 2 yıllık bir dönem boyunca birçok ekonomik politikanın enflasyon ile işsizliği zıt yönlerde etkilediği anlamına gelir. Politika yapıcılar enflasyon ve işsizlik başlangıçta yüksek, düşük ya da orta düzeyde olsa bile bu değiş tokuşla karşı karşıya kalırlar. Bu kısa vadeli değiş tokuş iş döngüsü analizinde kilit rol oynar. Yani mal ve hizmet üretimindeki veya istihdam düzeyindeki düzensiz ve büyük ölçüde öngörülemez dalgalanmalarda enflasyon ve işsizlik arasındaki bu kısa vadeli değiş tokuştan farklı ekonomik araçları kullanarak yararlanabilir. Devletin harcamalarını, vergileri ya da para arzını değiştirerek politika yapıcılar toplam talebi de etkileyebilir. Talepteki bu değişimlerde kısa vadede ekonominin yaşadığı enflasyon ve işsizlik bileşimini etkiler. Bu politika araçları son derece etkili olabileceğinden politika yapıcıların ekonomiyi kontrol etmek için bu araçları kullanıp kullanmamaları ve nasıl kullanmaları gerektiği uzun süredir tartışılan bir konudur. Bu tartışma Barack Obama'nın başkanlığının ilk yıllarında iyice alevlendi. 2008 ve 2009'da ABD ekonomisi ve dünyanın pek çok ekonomisi derin bir durgunluk yaşadı. Konut piyasasına yapılan kötü yatırımlardan kaynaklanan finansal sistemdeki problemler tüm ekonomiye yayılarak gelirlerin düşmesine, işsizliğin fırlamasına yol açtı. Politika yapıcılar mal ve hizmetlere olan toplam talebi artırmak için çeşitli şekillerde harekete geçti. Başkan Obama'nın ilk büyük girişimi vergilerin azaltılması ve kamu harcamalarının artırılmasını içeren bir teşvik paketi oldu. Aynı zamanda ülkenin merkez bankası olan FED para arzını artırdı. Bu politikaların amacı işsizliği azaltmaktı. Ancak bazıları bu politikaların zamanla aşırı enflasyona yol açmasından endişe etti. Artık ekonominin neyle ilgili olduğuna dair bir fikir sahibi oldunuz. İlerleyen bölümlerde insanlar, piyasalar ve ekonomiler hakkındaki birçok spesifik içgörüyü geliştireceğiz. Bu içgörüleri öğrenmek biraz çaba gerektirebilir ama bu sizin için göz korkutucu olmamalıdır. Çünkü ekonomi bilimi pek çok farklı duruma uygulanabilen birkaç büyük fikir üzerine kuruludur. Bu video serileri boyunca ilk 4 bölümde vurgulanan ekonominin 10 ilkesine tekrar tekrar atıfta bulunacağız. Bu temel yapı taşlarını aklınızda tutun. En karmaşık ekonomik analizler bile bu bölümlerde anlatılan 10 ilkeye dayanır. Bir ekonomist gibi düşünmek. Her çalışma alanının kendine ait bir dili ve düşünme biçimi vardır. Matematikçiler aksiyomlardan, integrallerden ve vektör uzaylarından söz eder. Psikologlar ego, it ve benzeri, avukatlar ise yargı yeri, haksız fiiller gibi terimleri kullanır. Ekonomi de farklı değildir. Arz, talep, esneklik, karşılaştırmalı üstünlük, tüketici artığı, refah kaybı gibi terimler ekonomistlerin dilinin bir parçasıdır. Gelecek bölümlerde birçok yeni terimle ve ekonomistlerin özel anlamlarda kullandığı bazı tanıdık kelimelerle karşılaşacaksınız. İlk başta bu yeni terimler size gereksiz yere karmaşık görünebilir. Ancak zamanla göreceksiniz ki öğreneceğiniz bu terimler yaşadığınız dünyayı farklı bir bakış açısıyla görmenizi sağlayacaktır. Bu kitabın amacı size bir ekonomist gibi düşünmeyi öğretmektir. Nasıl ki bir matematikçi, psikolog veya avukat bir gecede olunmuyorsa, bir ekonomist gibi düşünmeyi öğrenmek de zaman alacaktır. Yine de teori, vaka çalışmaları ve ekonominin haberlerdeki örneklerinin birleşimiyle bu kitap bu beceriyi geliştirip uygulamanız için size bolca fırsat sunacaktır. Ekonominin içeriğine ve detaylarına dalmadan önce ekonomistlerin dünyaya nasıl yaklaştığını genel hatlarıyla görmek faydalıdır. Bu bölüm
Bu alanın metodolojisini tartışır. Ekonomistlerin bir soruyla yüzleşme biçimini farklı kılan nedir? Bir ekonomist gibi düşünmek ne anlama gelir? Bilim insanının gözünden ekonomist. Ekonomistler konularına bir bilim insanının tarafsızlığıyla yaklaşmaya çalışırlar. Ekonomiyi inceleme biçimleri bir fizikçinin maddeyi ve bir biyoloğun yaşamı inceleme biçimine oldukça benzer. Teoriler geliştirirler, veri toplarlar ve ardından bu verileri teorilerini doğrulamak veya çürütmek amacıyla analiz ederler. Yeni başlayanlar için ekonominin bir bilim olduğu iddiası garip gelebilir. Sonuçta ekonomistler deney tüpleri veya teleskoplarla çalışmazlar. Ancak bilimin özü, dünyanın nasıl işlediğine dair teorilerin duygusallıktan uzak bir şekilde geliştirilmesi ve test edilmesini içeren bilimsel yöntemdir. Bu araştırma yöntemi, bir ülkenin ekonomisini incelemeye de, yer çekimini veya bir türün evrimini incelemeye de aynı şekilde uygulanabilir. Albert Einstein'ın dediği gibi, bilimin bütünü, günlük düşünmenin inceltilmiş halinden başka bir şey değildir. Einstein'ın bu sözü, fizik gibi doğal bilimlerde olduğu kadar ekonomi gibi sosyal bilimler için de geçerli olsa da çoğu insan topluma bilimsel bir mercekle bakmaya alışık değildir. O halde gelin ekonomistlerin bilimin mantığını kullanarak bir ekonominin nasıl işlediğini inceleme biçimlerinden bazılarını ele alalım. Bilimsel yöntem, gözlem, teori ve daha fazla gözlem. 17. yüzyılın ünlü bilim insanı ve matematikçisi Isaac Newton'un bir gün ağaçtan düşen bir elmayı gördüğünde meraklandığı söylenir. Bu gözlem Newton'u yalnızca yere düşen bir elmaya değil, evrendeki herhangi iki cisme uygulanabilen bir yer çekimi teorisi geliştirmeye yönlendirmiştir. Newton'un teorisi daha sonraki testlerde birçok durumda iyi sonuç vermiştir. Bu teori gözlemleri açıklamada bu kadar başarılı olduğu için günümüzde hala dünyanın dört bir yanındaki lisans düzeyindeki fizik derslerinde öğretilmektedir. Bu teori ve gözlem arasındaki etkileşim ekonomide de görülür. Bir ekonomist fiyatların hızla arttığı bir ülkede yaşıyor olabilir ve bu gözlem onu enflasyon teorisi geliştirmeye sevk edebilir. Bu teoriyle yüksek enflasyonun hükümetin çok fazla para basmasıyla ortaya çıktığını ileri sürebilir. Ekonomist bu teoriyi test etmek için birçok farklı ülkeden fiyat ve para arzına ilişkin verileri toplayıp analiz edebilir. Eğer para miktarındaki artış ile fiyat artış hızı arasında hiçbir ilişki yoksa, ekonomist enflasyon teorisinin geçerliliğinden şüphe duymaya başlar. Eğer para arzı artışı ile enflasyon arasında güçlü bir ilişki varsa, ekonomist teoriye daha fazla güven duyacaktır. Ekonomistler teori ve gözlemi diğer bilim insanları gibi kullansalar da görevlerini özellikle zorlaştıran bir engelle karşı karşıyadırlar. Ekonomide deney yapmak çoğu zaman pratik değildir. Yer çekimini inceleyen fizikçiler laboratuvarlarında birçok nesneyi düşürerek teorilerini test ederek veri üretebilirler. Buna karşılık enflasyonu inceleyen ekonomistlerin faydalı veri üretmek için bir ülkenin para politikasını diledikleri gibi değiştirmelerine izin verilmez. Astronomlar ve evrimsel biyologlarda olduğu gibi ekonomistler de genellikle dünyanın kendiliğinden sunduğu verilerle yetinmek zorundadır. Laboratuvar deneylerine bir alternatif bulmak için ekonomistler tarihin sunduğu doğal deneylere büyük dikkat gösterirler. Örneğin Orta Doğu'da bir savaş ham petrol arzını kesintiye uğrattığında petrol fiyatları dünya genelinde fırlar. Petrol ve petrol ürünlerinin tüketicileri için bu olay yaşam standartlarını düşürür. Ekonomik politika yapıcıları için ise bu duruma en iyi nasıl yanıt verileceği konusunda zor bir karar yaratır. Ancak ekonomist bilim insanları için bu olay önemli bir doğal kaynağın dünya ekonomileri üzerindeki etkilerini incelemek için bir fırsat sunar. Bu nedenle bu kitap boyunca birçok tarihsel olayı ele alacağız. Bu olaylar değerlidir çünkü geçmiş ekonomiye dair veri sağlar ve daha da önemlisi günümüz ekonomik teorilerini örneklendirmemize ve değerlendirmemize imkan tanır. Varsayımların rolü. Bir fizikçiye bir mermerin 10 katlı bir binanın tepesinden düşmesinin ne kadar süreceğini sorarsanız muhtemelen size mermerin bir vakumda yani sürtünmesiz ortamda düştüğünü varsayarak yanıt verecektir. Elbette bu varsayım gerçekte doğru değildir. Aslında bina havayla çevrilidir ve hava düşen mermer üzerinde sürtünme oluşturarak onu yavaşlatır. Ancak fizikçi mermer üzerindeki bu sürtünmenin çok küçük olduğunu ve sonucu etkisinin ihmal edilebilir düzeyde kaldığını söyleyecektir. Mermerin vakumda düştüğünü varsaymak problemi basitleştirir ancak cevabı önemli ölçüde değiştirmez. Ekonomistler de aynı nedenle varsayımlar yaparlar. Varsayımlar karmaşık dünyayı basitleştirerek anlamayı kolaylaştırır. Örneğin uluslararası ticaretin etkilerini incelemek istiyorsak, dünyanın yalnızca iki ülkeden oluştuğunu ve bu iki ülkenin yalnızca iki mal ürettiğini varsayabiliriz.
Gerçekte çok sayıda ülke vardır ve bunların her biri binlerce farklı mal üretir. Ancak dünyayı yalnızca iki ülke ve iki mal ile düşünmek meseleyi özüne indirgememize yardımcı olur. Bu basitleştirilmiş hayali dünyadaki uluslararası ticareti anladıktan sonra yaşadığımız dünyadaki daha karmaşık boyutta olan uluslararası ticareti anlamak için daha iyi bir konuma gelmiş oluruz. Bilimsel düşünmedeki sanat, ister fizik, ister biyoloji, ister ekonomi olsun, hangi varsayımların yapılacağını seçmektir. Örneğin binanın tepesinden bir mermer yerine aynı ağırlıkta bir plaj topu bıraktığımızı düşünelim. Bu durumda fizikçi, sürtünme olmadığı varsayımının artık o kadar doğru olmadığını fark edecektir. Çünkü plaj topu mermerden çok daha büyüktür ve sürtünme top üzerinde daha büyük bir kuvvet uygular. Dolayısıyla yer çekiminin vakumda işlediği varsayımı düşen bir mermeri incelerken makulken, düşen bir plaj topunu incelerken uygun değildir. Benzer şekilde ekonomistler de farklı soruları yanıtlamak için farklı varsayımlar kullanırlar. Diyelim ki hükümetin dolaşımdaki para miktarını değiştirdiğinde ekonomide neler olduğunu incelemek istiyoruz. Bu analizde önemli bir unsur fiyatların nasıl tepki verdiğidir. Ekonomideki çoğu fiyat sık sık değişmez. Örneğin dergi fiyatları genellikle birkaç yılda bir değişir. Bu bilgi politika değişikliğinin etkilerini farklı zaman ufuklarında incelerken farklı varsayımlar yapmamıza yol açabilir. Kısa vadeli etkileri incelerken fiyatların fazla değişmediğini varsayabiliriz. Hatta tüm fiyatların tamamen sabit olduğu şeklinde aşırı ve yapay bir varsayım bile kullanabiliriz. Ancak uzun vadeli etkileri incelerken tüm fiyatların tamamen esnek olduğunu varsayabiliriz. Nasıl ki bir fizikçi mermerin ve plaj topunun düşününü incelerken farklı varsayımlar kullanıyorsa, ekonomistler de para miktarındaki bir değişikliğin kısa ve uzun vadeli etkilerini incelerken farklı varsayımlar kullanırlar.